Herkese tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size birkaç haftadır böyle çok romantik gibi gidiyoruz. Biraz daha farklı. Bilim, kurgu, gerilim, suç paketiyle geldim diyebilirim. Dizimiz hepsini barındırıyor çünkü. Dizimiz Mouse adında bir dizi. 20 bölümden oluşuyor. 2020-21 yılları arasında gösterimde olmuş olan bir dizi. Ve oldukça da aslında meşhur bir dizi. Şimdiye kadar duymadıysanız, karşılaşmadıysanız da bugün sizle bu diziyi paylaşmak istedim. Ben duydum fakat yine böyle bekleme listemde olan bir diziydi ve 20 bölüm olduğu için de biraz uzun olmasının endişesini taşıyordum. O yüzden başlamam uzun sürdü ama siz bu hatayı yapmayın. Çünkü inanılmaz bir diziyle karşınızdayım. Uzun bir aradan sonra böylesine sürükleyici bir hikaye görüyorum. Gerçekten iddialı bir yapım o yüzden. Şimdi çok uzatmadan sizi hemen konusuyla bir araya getirmek istiyorum. Şimdi dizimizde önemli olan iki tane başrolümüz var. Bunlardan ilki Chong Barım adında bir polis memuru. Bu memurumuz herkes tarafından sevilen, çok böyle pozitif bir karakter aslında. Ve yani polis olmaya ne kadar uygun ya da değil tartışılır bir karakter. Öteki yandan da ailesi bir çok trajik bir olayda katledilmiş. Bir seri katil vakasında katledilmiş bir polis memurumuz var. Ve onun da adı Komuchi. Bu iki karakterimiz bir seri katil davasında bir araya geliyor. Yıllar sonra tekrar bir katil ortaya çıkıyor. Çok acımasızca ve oldukça da böyle çözülmesi zor cinayetler işleniyor. Ve bu ikilimiz de sebeplerini izlerken çok daha iyi anlayacaksınız. Bir araya geliyorlar ve bu katili yakalamaya çalışıyorlar. Aslında bu serüveni ele alıyor. Fakat bununla sınırlı değil. Çünkü bu dizi size şu soruyu soruyor. Diyelim ki psikopatlık genini tespit edebilecek bir test çıktı anne karnındayken ve siz bir psikopat çocuk mu doğuracaksınız? Yoksa psikopat bir birey mi dünyaya getireceksiniz? Yoksa onu hiç getirmemeyi tercih edeceksiniz. Hani bu iki senaryoyu size sunuyor ve diyor ki sizce nasıl olmalı? Doğru olan karar hangisi? Bunun sorgulatılması çok enteresan olmuş. Çok da beğendim ben o yüzden. Dizide bunu sorguluyorsunuz. Yani sizin etik değerleriniz, yargı mekanizmalarınız hepsi sınanıyor bu dizide diyebilirim. Ve çok oldukça fazla mesajı da vardı bence. Ben çok beğendim o yüzden ama temel olarak bu konuları ele alıyor. Yani psikopat bir bireyi bile bile dünyaya getirir miydiniz? Ya da varlığı diyelim. Birey kabul ediyor muyuz, etmiyor muyuz da bir tartışmadır ya. Ama o tabii ki başka bir günün konusu diyelim. Ama genel olarak bunu ele alıyor. Çok ince işçilikle işlenmiş bir hikayesi var. Uzun soluklu ama böyle bırakamayacağınız bir dizi. O yüzden de sizle buluşturmak istedim. Şimdi gelelim tabii ki bu karakterleri kim canlandırıyor? Lee Song-gi adlı oyuncumuz buradaki böyle pozitif polisimizi canlandırıyor. Yani Chong Barım'ı canlandıran oyuncumuz. Ve ona eşlik eden daha böyle serseri, daha aslında haşin ve nefret dolu olan karakterimizi ise Lee Hee-jun adlı oyuncumuz canlandırıyor. İkisinin gerçekten çok inanılmaz bir öyküsü var. İkisini de izlediğinizde çok seveceksiniz. Gerçekten eğer bu
kategoriyi seviyorsanız, suç, cinayet, gizem, işte çözmeler, vakalar falan, sizlik. Bu kadar net yani bu. Asla pişman olmayacaksınız. Şimdi lafı kısa keserek sizi diziye, daha doğrusu videosunu uğurlamak istiyorum. Yorum kısmında uzunca konuşacağız. Orada sizi görmek isterim. Hadi gelin videomuza geçelim. Never get free, lamb to the slaughter. What you gon' do when there's blood in the water? The price of your greed is your son and your daughter. What you gon' do when there's blood in the water? Look me in my eyes, tell me everything's not fine. All the people ain't happy, and the river has run dry. You thought you could go free, but that system is done for. If you listen real closely, there's a knock at your front door. You'll never get free, lamb to the slaughter. What you gon' do when there's blood in the water? The price of your greed is your son and your daughter. What you gon' do when there's blood in the water? When there's blood in the beg me for mercy, admit you were toxic. You poisoned me just for another dollar in your pocket. Now I am the violence, I am the sickness. Won't accept your silence, beg me for forgiveness. We'll never get free, lamb to the slaughter. What you gonna do when there's blood in the water? The price of your greed, your son and your daughter. What you gonna do when there's blood in the water? When there's blood in the water. When there's blood in the I am the people, I am the storm, I am the riot, I am the swarm. When the last trees fall and the animal can't hide, money won't solve it. What's your alibi? What's your alibi? What's your alibi? What you gon' do when there's blood in the water? When there's blood in the water. When there's blood in the when there's blood in the water. Evet, klip umarım sizin için etkileyici olmuştur. Aynı zamanda umarım diziyi izleyen taraftasınızdır. Buradaysanız genelde öyle olmanızı ümit ediyorum. Çünkü spoiler verdiğim bir kısım bu. Ben bu kadar yani git gel yaşadığım, bu kadar düşündüğüm bir diziyi uzun zamandır izlemiyorum. Yani şimdi şöyle, dizinin şu kısmı bir tık beni düşündürdü. Bu 7 tane günah olayı, Dante'nin biliyorsunuz katmanları olayı. Bu çokça işlenen, özellikle seri cinayet dendiği zaman ve suçlunun Tanrı'ya karşı bir nefreti olduğunda bu işlenen bir temadır. Çok tanıdık yani bir durum aslında. Çocuk kitaplarıyla bağdaşması da daha önce gördüğüm,
bir tarafı. Şimdi bunları açıkça söylemek gerekir. Bu yerlerde dizi wow etmiyor size. Fakat şu çok inanılmaz bir noktaydı benim için. Şimdi dizinin başından beri doktor karakterimiz vardı biliyorsunuz. Şimdi o psikopat mı değil, yani biz kimin psikopat olduğunu sürekli düşünüyoruz ve aslında onu da psikopat saydık. Çünkü 2 tane denmişti bize o zaman. Şimdi izlerken o karakter, doktorumuz sizin gözünüze o kadar fazla sokuluyor ki. O kadar fazla. Şey diyorsunuz ya, bu karakter yani tamam evet şüpheli ama bunu bu kadar gözümüze sokmaz. Yani cevap bu kadar basit olsa yani olamaz diyorsunuz, tamam mı? Ve açıkçası ben Barım'dan başından beri şüphe duyuyorum. Beni en çok şüphelendiren şey, evet, psikopatların böyle bir taklit, mimikleri taklit etme olayları var. Yani dizilerde bu şekilde lanse edildiği için söylüyorum. O yüzden yani aşırı iyi olması göze batıyordu. Yani mimiksel olarak işte ne bileyim kedi görüyor kusuyor. İşte herkesin böyle bir iyilik perisi falan. Kimse o kadar iyi olamaz gerçekten. O yüzden ben ilk bölümlerde de bu aşırı şüpheli. Yani gerçekten çok şüpheli. Ama beni nerede kaybetti? Doktor ona saldırdığında. Çünkü dizi size evet bunu sorgulatıyor. Özellikle zaten ilk ya da ikinci bölümün sonunda doktorla Barım'ın böyle karşılaştığı, birbirlerine baktıkları bir sahne var. Orada da anlıyorsunuz. Hani bir gerilim var orada. Size gösteriyorlar aslında. Yani evet o olabilir diyor. Size soru işaretini veriyor açıkça ama onu tamamlamak için altyapınız yok. Yani diyorsunuz ki o psikopat olsa bu niye ona saldırsın? Ya da işte olay yerinde aktif olarak böyle görev alıyor. Arka planını izleyemediğiniz için bir türlü taşlar yerine oturmuyor. Ta ki tabii ki bu hafıza meselesi, yani daha doğrusu biliyorsunuz beyin ameliyatından sonraki kısımda karakter böyle içsel olarak of ben gitgide vahşileşiyorum, kendimi tutmaya çalışıyorum falan ikileminde. Ve daha sonra da zaten öğreniyorsunuz ki sürpriz, bizim psikopat seri katilimiz meğersem Barın'mış. Zaten bunu düşündüm diyorsun ama dizi her bölüm ilerledikçe size çok güzel bir şekilde bunun nedenini ve nasıl olduğunu anlatıyor. Çünkü sizde eksik olan parçalar onlar. Bir şüpheniz oluyor ama mutlaka ki. Bir de tabii ki o zaman diğeri yani diğer karakterimiz niye böyle falan diye düşünüyorsunuz. Totalinde annelerin bu çocuk değişim meselesi işte bir yandan Barım karakteri küçük yaştan beri sinyal veren ve aslında sorununu belli eden bir çocuk. Fakat bu biraz hem göz ardı ediliyor, çocuk kaybedilmek istenmediği için, hem de aynı zamanda hareketleri de yanlış yorumlanıyor. Ama arka planında bir öğreniyoruz ki bu bir yasanın geçmesi için desteklenmiş. Yani bu kısım beni kopardı. İyi yönde mi kötü yönde mi karar veremiyorum. Ama yani yasayı duyduğum an siz ne hissettiniz bilmiyorum ama yani her psikopat bireyi, evet, topluma yararı konusu tartışmalı. Bir psikopat bir bireyin ne kadar yarar dokunur. Ama hani hepsinin katil olacağını varsaymak ya da %1'lik ihtimal bile, hani o aşırı zeki olma, ki şahit olduğumuz şey bu. Çok zeki olma durumu da var ve siz bunları sıfırlayıp hani sadece sebep sanki bütün suçlar psikopatlar tarafından işleniyormuş gibi ben bunu yok edeceğim. Böylece işte dünyada barış sağlayacağım. O kadar saçma bir düşünce ki yani. Ve hani aileye de fırsat sunmayıp ben devlet olarak öldürüyorum ya da işte ben devlet olarak yok ediyorum onu falan. O kısımlarda kesinlikle ben duyduğum an böyle ne falan oldum. Üstüne üstlük bir de bunun için bir team yani bir grup oluşturuyorsunuz
Ve siz bir seri katili bir devlet olarak destekliyorsunuz. Devletin bir gücü olarak. Hani nasıl olabilir? Bütün pisliklerinizi temizliyorsunuz. Delil bırakmıyorsunuz falan. Bu çok gerçekten enteresandı. Beyin ameliyatı meselesi inanılmaz şaşırtıcı. En başa döndüğümüzde bir doktorun, yani psikopat bir doktorun, yani sadece ben tanrı gibi olmak istiyorum, işte yaşamlarını evirip çevireceğim ha ha falan diye böyle bir göz dönmüşlük bir şekilde farelerle başlayıp, aslında dizinin adının niye fare olduğunu oradan anlıyoruz. İlerleyen aşırı şaşırtıcı, yani o gen aktarmak istiyor falan, böyle yani o kadar fazla şey var ki dizinin içinde. Katman katman, ayır ayır bitmiyor yani. Ama benim hoşuma giden şey sanırım karakterleri yargılıyor olmamız. Yani düşünüyorsunuz, sadece dış görünüş, tavırlarla ne kadar aldatıcı olduğunu görüyorsunuz. Çünkü doktorun bir böyle duygusal olarak eksikliği neredeyse herkes tarafından aynı yorumlanmıştı. Hatta bu profesör ilk geldiğinde de biliyorsunuz, hani ben kesin psikopat dedim falan diye düşünüyordu ki o da yalanmış ama neyse. O yüzden o kısım düşündürtüyor. Dış görünüş, dış tavır, yüksek zeka bazen biliyorsunuz böyle sosyopatlığa sebep olabiliyor. Sosyopatlıkla belki psikopatlığı mı karıştırıyoruz falan gibi. Bunları da düşündüm ben. Ama bu kadar bahsetmişken onun da hakkını vermek lazım. O oyuncumuz da efsane iş çıkarmış çünkü. Kon Hwa-woon. Umarım doğru okumuşumdur ismini ama resmini koyuyorum zaten. Çok iyi bir oyunculuk sergilemiş. Kendisini burada ben ilk defa görüyorum aslında. Hatırlamıyorum ya da gördüysem de. O yüzden ona bayıldım. Zaten dizinin kilit bir kadrosu var. Aslında onun etrafında dönse de her bir karakter ve oyuncusu inanılmaz iş çıkarmış. Beni en çok üzen sahneler. Ben ağladım diziyi izlerken bir iki defa. Abi kardeş olayı beni yıktı. Yani yıktı, ezdi geçti. Onların o sahnesi kalp kırıcıydı yani. Ama Barım'ın hikayesinin bu ameliyatla değişmesi ve duygularının gelmesi aslında Tanrı'ya isyanını da bitiriyor bir noktada. Çünkü isyan ettiği şey onu buluyor ama dilediği şey onun cezasına dönüşüyor. Çünkü o duyguları aldıkça yaptığı şeylerden pişman olmaya başlıyor. Bu beni şeye de itti. Bir insanın duygulu olması, yani duygularımız ne kadar ağır bir sorumlulukla geliyor değil mi? Hani duygusuz yaşamak çok daha kolay olurmuş ama duygular işin içine girdikçe o karaktere karşı duygularınız bile sizi şaşırtıyor. Yani duygu aldıkça ona üzülmeye başladım. Sonra diyorum ki ama bu acımasız, iğrenç bir hani katil yani dizide. Ama garip, yani duygular çok garip. Bunu da düşündürtüyor size. Ve aynı şekilde de aslında bu dünyada cezasını buldu. Yüksek bir acı çekti. Beyin ameliyatından dolayı tabii ki. Yani çok güzel işlenmiş. Babasını kendisinin öldürmesi. İnanılmaz bir sahne. Yani bakıldığında o adamın tek istediği şey geninin devam etmesi, beyin ameliyatı yapmak ve aynı zamanda hani bu narsistliği görüyorsunuz her zaman. Yani ben hiçbir zaman yenilmem, İşte bu benim oğlum, o gururla bakışı o katile karşı ve bir anda da ağladığını gördük. Ağladı çünkü yanıldı. Oğlum benim, kurtulacağız falan derken oğlun tarafından öldürüldü. Çok güzel bir dokunuş olduğunu düşünüyorum. İstediği soy devamı onun sonunu getirdi. Çok karışık duygular veriyor dizi size, dediğim gibi genel anlamda, ama finaliyle, bütün diyaloglarıyla inanılmaz bir örgü. Yani
Çünkü katil tahmin ediyorsunuz ama bir türlü evet işte biliyordum diyemiyorsunuz. Tam bir şey diyeceğim. Bölüm başlangıcında tamamen ters köşe oluyoruz. Tam diyorsun sonra hayda falan. İnanılmaz böyle git gel git gel. O git geller sizi deli ediyor ve hani bitireyim kimmiş bu ya bir öğreneyim artık oluyorsunuz. Bu arada dizinin ek 2 bölümü var. Bu 2 bölüm dizi yayınlanırken yani dizi bitmeden önce yayınlanmış ve şaşırmaya sebep olmuş. Ben bitirdikten sonra izledim. Mouse the Predator olması lazım. Bu 2 bölüm ne anlatıyor? Aslında katilin kim olduğunu öğrendikten sonra aklınızda olan soru işaretlerini gidermek için sanırım yapılmış. Benim aklımdaki tek soru işareti şuydu. Katili öğrendikten sonra düşündüm. Çocukla ilgili sahte bir video çekiyorlar. Bunu teslim ederken ki zaten ilk bölümlerde ona şaşırıyorsunuz. Tam katil mi derken polise video çekmiş diyorsunuz. O noktadan pederi öldürmeye nasıl geçti? Yani o zamanlama olayı benim aklımda takılmıştı. Bir de doktor niye onu öldürmeye çalıştı? Bu 2 soruyu cevaplayamadığımız için ben bir türlü yani bu bağlantıyı kuramıyordum. Açıkçası bir de ninenin ölümü var biliyorsunuz. O teyzeyi niye öldürsün ki hani barım olsa falan bunları düşünüyorsunuz. Bunların cevabını almak için güzel 2 bölüm. Aynı zamanda insanlar ben çok sebebini anlamasam da katilin niye o yani deyip soru işaretleri olan yerler varmış insanların kafasında. O 2 bölümde biz olayların hepsini barımın perspektifiyle izliyoruz. Çünkü burada hep bir polis, hep bir iyi gözden izliyoruz dizi boyunca. Ama o tamamen katilin gözünden izleme fırsatı sunuyor aslında size. Nasıl oluyor, nasıl ayarlamış, o planlama, gitgeller nasıl. Bu yüzden bence keyifli 2 bölümde. Ben bitirdikten sonra izlediğimde de çok bir fark aslında hissetmedim. O zaman da oturdu yani. 22 bölüm totalde diyebiliriz de aynı zamanda. Böyle 2 tane artı bölümü var. Bunu da eklemek istedim videoya. Onun haricinde her bir karakter hem dram dolu hayatları her birinin dizide oluyorsun. Abi bütün yani bütün psikopatlar mı bu dizide ne anladın mı? Sürekli bir psikopatla uğraşıyorlar. O kısım biraz düşündürdü ben diziyi bitirdikten sonra ama izlerken bunu düşünmedim bile açıkçası. Sadece tabii ki dizi olduğu için sürekli böyle bu dava da mı size denk geldi? Hay Allah falan. Ama Tanrı'ya yalvardım o beni duymadı kısmı. Yani yalvardım sana hani katil olmayayım, canavar olmayayım diye. Beni duymadı. Bir isyan görüyoruz aslında. Büyük bir isyan görüyoruz. Ve finalinde de başladığı noktaya geri döndü ve o kilisede küçüklüğüne sarılarak Tanrı sesini duydu diyerek de ölüme gitti. Etkileyici. Gerçekten sahneler çok etkileyici. Çok büyük emek. O zamanki pandemi koşullarında inanılmaz bir çalışma ve kadroyla müthiş bir iş çıkmış. Çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Tabii ki yaş kısıtlaması var ama zevkle izleyeceğinizi düşünüyorum bu içeriği seviyorsanız. Sizle buluşturmak istedim. Umarım çok beğenerek izlersiniz. İzleyenleri yorumlara bekliyorum. Siz tahmin etmiş miydiniz? Hangi noktada anladınız, emin oldunuz? Bunları duymak güzel olur. Genel fikirlerinizi de almayı çok isterim. Diyerek aslında videonun sonuna gelebilirim. Yeterince uzun konuştuğumu düşünüyorum. Bir tek şunu ekleyeceğim. Benim en böyle şüphe duyduğum kısım gerçekten bunca olayın, bunca işte delillerin süpürülmesinin falan kaynağının bir yasa oluşu beni biraz yani üzdü. Çünkü ben babasıyla ilgili yani babasının bir takım
dokunuşları var herhalde. O devlet için mi çalışıyor? Hani beyin naklini sonuçta gerçekleştirmiş ya, öyle veya böyle falan. Bu tarz yerlere gitmiştim. Bir anda kadın ben bu yasayı geçireceğim falan yani oldum ama güzeldi, güzel. Yine de güzeldi. Sürprizliydi. Benden bu kadar. Bir sonraki videoma kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.